Efendim herkese bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin. Bugün Türkiye'nin en yenisi, en harcalıklı ve en iddialı tesislerinden birisi olan Kalinan Belek'teyim. Aslında uzun zamandan beri merak edilen bir tesisi yeni açıldığı için Haziran ayında faaliyete başladı ve misafirini ağırlamaya başladı Kalinan Belek. Ancak bugün Temmuz ayının 23'ü ve ben Kalinan Belek'te güzel bir vlog hazırlama şansı buldum. Birazdan sunacağım görüntülerde Kalinan Belek'i keşfedebilecek, farklı bir bakış açısıyla inceleyebilecek ve eminim ki tatil seçiminizde en değerli, en yüksek standarttaki seçenekler arasına Kalinan Belek'i ekleyeceksiniz. Öyle ki Kalinan Belek'te kapıdan girdiğiniz andan itibaren öncelikle çok göz alıcı bir mimari ve göz alıcı bir dekorasyon sizi karşılıyor. Tabii ki otel yeni olmasına rağmen son derece deneyimli bir ekip burada misafirlere hizmet veriyor. Gerçekten çok güzel bir ekip oluşturmuşlar. Otelin şık, büyüleyici ve göz alıcı mimarisine, tasarımına o muazzam ekip de monte edilince ortaya muazzam bir otel çıkmış. Kalinan ismi Güney Afrika'da bir şehir ismi aslında. Kalinan ve orada madenlerde dünyanın en büyük elması bulunuyor. İsmine Kalinan deniliyor. Aynı zamanda dünyanın en lüks araçlarından bir tanesi Rolls-Royce'un bir modeline verilen isimdir Kalinan. Ve şimdi de Türkiye'de böyle ışıl ışıl parlayan bir tesise Kalinan ismi verilerek yaşatılmış ve misafirler Kalinan'da ağırlanmaya başladılar. Ben biraz böyle yine bir oteli çok sevdiğim zaman, beğendiğim zaman ses tonuma yansıyor biliyorsunuz. Haziran ayında gelmiştim ama o zaman vlog hazırlamamıştım çünkü henüz tamamlanmayı bekleyen bazı noktalar vardı. Ancak şu anda Kalinan tüm donanımıyla, tüm alanlarıyla ve ekibiyle aktif bir şekilde, eksiksiz bir şekilde misafirlerini ağırlıyor. Ve kesinlikle tavsiyelerim arasında ilk sıralar arasında değerlenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi birazdan Kalinan'ı keşfe başlayacağım, görüntüleri sizlere sunmaya başlayacağım. Ama sizlerden bir ricam var. Kalinan Belek'i beğenirseniz ve rezervasyon yapmaya karar verirseniz lütfen bu rezervasyon için seyahat acentenizi, ETS acentenizi arayınız. Çünkü bizler sizlerin tatil rezervasyonuna çok değer veriyoruz. Tatilinizin sorumluluğunu gerçekten taşıyoruz ve elimizden geldiği kadar bu anlamda sizlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de bu rezervasyonunuzda ETS tur acentelerini bizleri tercih ederseniz çok mutlu oluruz. Elbette tatil ekibini ararsanız bu bizi biraz daha mutlu edecektir. Lafı çok daha fazla uzatmadan Kalinan Belek keşfimize başlıyoruz. Haydi buyurun. Ve efendim Kalinan Belek videomuza drone görüntüleriyle başlayarak otelin genel yapısı ve konumuyla ilgili biraz fikir vermek istiyorum size. Burası Belek Üçkumtepesi mevkii ve Antalya Havalimanı'nın en yakın noktalardan bir tanesi. Sadece 25 kilometrelik bir mesafedeyiz havalimanına ve otelin bir tarafında yemyeşil Belek ormanları ile golf sahaları, bir tarafında ise Akdeniz'in güzel görüntüsüyle bu güzel manzarayla bizleri karşılıyor Kalinan Belek. Deniz tarafından aldığımız bu görüntülerde öncelikle iki tane büyük iskele dikkatimizi çekiyor. Sağ taraftaki beyaz şemsiye olan iskele tüm misafirlerin kullanımına açık ve ortasında da premium marka alkollü ve alkolsüz birçok içeceğin sunulduğu bir bar var. Soldaki iskelede ise pavilyonlar ve biraz daha kendine özel kullanım alanları isteyen misafir için ayrılmış, ekstra ücretli ve rezervasyonlar kullanılan bir iskele alanı. Sahile biraz daha yaklaştığımızda yaklaşık 800 metrelik sahil alanında beyaz kumlardan oluşan bölümler, çimler üzerindeki şezlong ve şemsiyeler misafirimize plajda gayet keyifli bir şekilde zaman geçirme olanağı tanıyor. Sahilde deniz keyfi yapan misafirler için hem şezlonglarına kadar soğuk meyvesinden premium marka alkollü alkolsüz birçok içecek ve kokteyller servis yapılabilirken dilerseniz de yine özel sunum alanlarında şu sol tarafta bulunan Yamas gibi ki mutlaka aklınızda olmasını tavsiye ediyorum. Gündüz saatlerinde Greek tarzı mezeler ve deniz mahsulleri ürünlerle, akşam saatlerinde ise yine taverna tarzında Greek tarzda Yunan tarzında müziklerle misafirlere alakart olarak hizmet veren bir bölüm orası. Birkaç adım daha ilerlediğimiz zaman bu defada soğuk meyveler, yine tatlı, dondurma gibi hizmetlerin sunulduğu bir bölüm daha sizleri karşılıyor. Aslında bu görüntüye baktığımız zaman en çok dikkatimizi çeken yerse şu ortadaki büyük kahverengi çatılı alan, ismi Galapagos. Burası da gün boyunca açık ve misafirlerimize hem gündüz hem de gece saatlerinde premium marka içeceklerle yine aynı şekilde yüksek standarttaki konseptle kokteyller, özel içecekler, alkollü içecekler sunabiliyor. Akşamları da burada çok güzel partilerle misafirlerimiz eğlenerek günü noktalayabiliyorlar.
Galapagos'un hemen sağında ve solunda tesisin ana yüzme havuzlarını görebilirsiniz ve onların da yanında hemen şu bölümde Hasır isimli Türk mutfağı alakartı. Gündüz saatlerinde yine Türk mutfağından ızgara ve pide gibi, döner gibi lezzetlerin sunulduğu sinek menüler. Safora'da ise biraz daha international tarzda menülerle özel lezzetleri tadabiliyorsunuz. Ben bu bölümde Aquapark'ı da drone görüntüsü size göstermek istiyorum. Tabii ki yürüyerek yapacağım da daha yakından da görüntülerini alacağım Aquapark'ın, ama bakın Aquapark'ın konumu aslında çok kolay ulaşabilir bir noktada. Tesis zaten kompakt bir yapıya sahip. Aquapark da tesisle sahil arasında hem kullanım alanlarına, alakart restoranlara veya snack restoranlara, sahile, odalara çok yakın bir noktada, bol kaydıraklı. Hemen de arkasında bir çocuk kulübü var. Yani çocuklar isterlerse Aquapark'ta, isterlerse çocuk kulübünde birkaç adımda geçiş yaparak günlerini geçirebilirler, eğlenebilirler. Kalinambelek drone görüntülerimizde şu ana kadar tesisin sahil tarafındaki hizmet alanlarıyla ilgili kısa görüntüler sundum size. Birazdan yapacağım yürüyüş turunda tabii ki çok daha detaylı bir şekilde tüm bu hizmet alanlarını size yakından gösterme imkanı bulacağım. Tesisin aslında odalarının ve kullanım alanlarının çok büyük bir kısmı batı tarafa bakıyor. Yani Antalya tarafına, Toros Dağları'na doğru bakıyor. Dolayısıyla çok da muazzam bir sunset manzarasına hakim. Golf sahasıyla beraber akşamları gün batımında gayet güzel gün batımı sahnelerine şahit olacağınızı söyleyebilirim Kalinambelek'te. Yine tesiste bütünleşen ön tarafta bir dekor havuzu var. Ve dekor havuzunun ortasında Azur Bar misafirlere hizmet veriyor. Akşamları burada canlı müzik var. Yine Azur Bar'ın ön tarafında da bir relax havuz bulunduğunu ve daha çok dinlenmek isteyen misafirlerimizin de golf sahasının hemen yanındaki relax havuzu kullanabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Aslında söyleyecek çok daha fazla şey var ama ben artık yavaş yavaş resepsiyondan başlamak üzere yürüyerek yapacağımız turda daha yakından görüntülerle Kalinambelek'i sizlere anlatmak istiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Ve Kalinambelek videomuza başlayacağız. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi giriş kısmından, yani sizler otele geldiğiniz zaman ilk karşılandığınız ve karşılaşacağınız bölümden başlıyoruz. Ve burada son derece sıcak, son derece enerjik, son derece güler yüzlü arkadaşlarımız sizi karşılıyor. Levi ve Hayrullah var. Levi ta Kamerun'dan gelmiş. Kamerun milli takım futbolcularından, laf aramızda kalsın. Evet, Sivaslı Levi. Gerçekten ilk geldiğiniz anda çok sıcak bir karşılamayla Kalinambelek'e merhaba diyorsunuz. Arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ve buradan yavaş yavaş otele ilk adımlarımızı atacağız. Hem bir taraftan hayırlı olsun diyeceğiz. Türkiye'nin yeni yıldızı, Türkiye'nin en lüks ve en iyi otellerinden bir tanesini ilk adımlarımızı atarak Kalinambelek'e merhaba diyoruz. Efendim Kalinambelek'e girer girmez daha ilk adımlarınızda ne kadar göz alıcı bir tesise geldiğinizi anlayacaksınız. Çünkü resepsiyon ve lobi alanından başlamak üzere her yerin ne kadar özenle hazırlandığını bu bölüm zaten bize hissettiriyor olacak. Son derece yüksek tavanlı, ferah bir resepsiyon lobi alanına giriş yaptık. Karşıdaki büyük pencerelerden Toros Dağları ve golf sahasıyla çam ağaçları muazzam bir tablo görüntüsü bize veriyor. Burada tabii ki karşılandığımız zaman, ilk geldiğiniz zaman şampanyamız, soğuk içeceklerimiz ve tatlılarımız, çikolatalarımız, makaronlarımız ikram ediliyor. Ve ilk adımlarımızda tabii ki sol tarafımızda resepsiyon alanı ve check-in işlemlerinizi yaptırabileceğiniz son derece rahat koltuklar var. Buradan kısa bir görüntü vermek istiyorum size. Şimdi resepsiyon ve lobi alanına geldiğiniz zaman check-in işlemlerinizi yaptırırken aslında otelin ultra her şey daha konseptini ne kadar high class, yüksek standartlı sunumunu size sunmak için hemen birkaç adım ileride 7/24 açık olan bir alakart restorandan size bahsetmek istiyorum. Sabah saatlerinde çok erken saatte gelseniz bile serpme kahvaltı alabileceğiniz veya gün içerisinde diğer öğünlerinizi alakart olarak alabileceğiniz konsepte dahil bir restoran var. Hemen resepsiyonun karşısında. Bu bence bir ayrıcalık. Çok az otelde ben bunu rastladım. Daha girer girmez yüksek standarttaki ultra şey daha konseptini burada hissetmeye başlıyorsunuz. Diğer tarafta çok şık 2 tane alakart restoran var. Onları da alakart restoranlar bölümünde size ayrıyeten detaylı olarak anlatacağım. Şimdi aşağı doğru ineceğim ve sahile doğru yapacağım yürüyüşte Kalinambelek'i ayrıcalıklı dünyasını keşfetmeye devam edeceğiz. Haydi buyurun. Ben keşfimize, yürüyüşümüze başlayalım dedim ama bu alanı göstermeden de gitmek istemedim. Bakın resepsiyon alanı ve otele geldiğiniz zaman sizleri Deniz Bey gibi asistan arkadaşlarımız, ekip arkadaşları sizi karşılıyorlar ve check-in işlemlerinize başlıyorlar. Şimdi bu alanda, Deniz teşekkürler, kolay gelsin. Hemen 7/24 açık olan alakart restoran kısaca bahsetmek istiyorum. Daha sonra yürüyüşüme devam edeceğim. Çünkü burası o kadar şık, o kadar özel ve sizi o kadar keyifli hissedecek bir alan ki burada olmayı çok seveceksiniz. Belki de Kalinambelek'te en çok uğrayacağınız noktalardan bir tanesi olacak. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela sabah erken saatlerde geldiniz, uçağınız erkendi veya gece yol yaptınız. Mutlaka 7/24'de uğrayın ve bir serpme kahvaltı siparişi verin. Bakın içeride neler oluyor. O zaman göreceksiniz ve büyük keyif alacaksınız. Hadi başlayalım.
7/24 alakart restoran ücretsiz hizmet veriyor. Yine yüksek standarttaki uluslararası şeyler konseptinin içerisinde burada ilk girişte gördüğünüz barda premium marka birçok içecek, yine birçok çay ve kahve çeşidi orijinal şekilde, taze şekilde demleniyor ve misafirlere sunuluyor. Tabii ki kokteyllerimizi veya diğer ara içeceklerimizi, meşrubatlarımızı söylemeye gerek yok. Bunlarla ilgili turumuz içerisinde zaten yine ayrıca detaylı bilgi vereceğim. Ama ben esas 7/24 alakartın bu şık ortamından bahsetmek istiyorum. Resepsiyona sadece birkaç adım mesafedeyiz. Yani otele gelir gelmez Kalinan Belek'te konforu, rahatı hissetmeye başlıyorsunuz. Muazzam bir ekip var. Burada sabah saatlerinde tabii bir kahvaltıdan bahsettim ama gündüzde ilerleyen saatlerinde pizzasından somon ızgarasına kadar birçok international menü seçeneğini sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle derinlemesine bir göstermek istiyorum. Sarkıt ışıklandırmalarla çok modern ve şık bir sunum yapılmış, dekor hazırlanmış. Kapalı alanda olduğu kadar teras kısmında kullanabilirsiniz. Teras kısmında çok güzel bir manzarası var. İsterseniz şöyle İbrahim kardeşim biraz bana doğru hemen hızlı gel. Çünkü ya şu mor koltuklar çok dikkatimi çekti ya. Ne kadar güzel görünüyor. Biraz insanın böyle enerjisini yükselten bir renk armonisi var içeride. Hem gözü yormuyor, bir o kadar da modern ve şık olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer terasta kahvaltı yapmak isterseniz veya yemek almak isterseniz de muazzam bir golf manzarası ve Toros Dağları manzarası eşliğinde burada yemeğinizi alabilirsiniz veya öğünlerinizi alabilirsiniz. Şimdi tekrar içeri geçiyorum ve bu defa o manzaraya doğru gideceğiz ve golf sahasının kenarından sahile kadar diğer hizmet alanından size bahsetmeye başlayacağım. Artık yürüyüşe devam etme zamanı geldi. 7/24'ten sonra turumuza devam ediyoruz. Temmuz ayındayız, Antalya'dayız. Her ne kadar içerisi oldukça serin ve keyifli olsa da suyumuzu aldık. Sahile doğru yapacağımız yürüyüşe başlayacağız. Önce alt lobiye iniyorum. Şu anda resepsiyon ve lobi alanındaydık. Alt lobiye inerek size muazzam dekor edilmiş ve çok şık, ünlü mağazalarında bulunduğu bir alanı göstermek istiyorum. İbrahim kardeşim gelebilirsin. Hadi gidelim. Şimdi resepsiyon ve lobi katından hemen bir merdivenle, çok şık bir merdivenle aşağı indik. Buranın gündüzü ayrı, gecesi ayrı şık. Gerçekten göz alıcı bir tasarım var. O yüzden videonun bazı bölümlerinde bu alanların gece görüntülerini de ekleyerek sizlere o ambiyansa yaşatmak istiyorum. İbrahim kardeşim edit yaparken lütfen akşam çektiğimiz görüntüleri bu bölüme ekler misin rica etsem. Şimdi alt lobi alanında gördüğünüz gibi son derece lüks mağazaların bulunduğu bir alışveriş caddesi var. Ve bu caddenin sağında solunda farklı hizmet alanları var. Mesela hemen sokağın sonunda ana restoran var, Mare. Ben şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Aslında restoranlarla ilgili daha detaylı bir videomuz olacak ama ben yine de önce hemen şuradan suyumu da alayım. Restoran genel düzenini bu bölümde eklemek istiyorum. Ön bilgi olsun diye. Yine yolumuzun üzerinde bir çikolata atölyesi var. Bunlardan kısa görüntülerle turumuza devam edeceğiz. Efendim Kalinan Belek'te Mare isimli ana restoranda genel alanları gösterdim size. Şimdi büfelere geçeceğim ve bu arada size Abdullah Şef'imle tanıştırmak istiyorum. Abdullah Şef'im selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, bana zaman ayırdın. Büfeleri gezerken biraz yardım isteyeceğim senden. Tabii ki her konuda biz destekçi olacağız. Kusura bakma, mikrofonum bir tane ama şimdi biz aslında seninle daha eskiden tanışıyoruz. Şöyle söyleyeceğim, Kalinan Belek yeni başladı misafirimizi ağırlamaya. Ama içeride çok uzman, deneyimli bir ekip var. Senin gibi tanıdığım başka arkadaşlar da var. Dolayısıyla öyle düşünüyorum ki içeride çok iddialı bir büfe var, doğru mu? Doğrudur. Bütün misafirlerimiz bu konuda iddialı bir giriş yaparak misafirlerimizi bekliyoruz. Harika. Gerçekten çok iddialı bir ekip var. Gezmeye başlayalım. Abdullah Şef'im de bana yardım eder inşallah. Büfeleri beraber turlarız. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle ana kapıdan giriş yaptık ve ilk olarak bizi sushi büfesi karşıladı. Şöyle baktığımızda boydan boya uzanan bir sushi sunumu var burada. Abdullah Şef'im, rengarenk sushiler. Yani ben hep şeyi merak etmişimdir. Sushiler hep böyle renkli olmak zorunda mı? Tabii ki hayır. Ama sushilerin çeşitliliğini çoğaltmamız için ve sushilere daha güzel görsel katmamız için peynirlisi, kızartması, havyarlısı bütün çeşitleri yaptık efendim. Üstünde soslarıyla vesaire bunlar tabii ki misafirlere burada sunulmakta. Gördüğümüz gibi sushi tabağımız hazırlanıyor. Sosuyla beraber misafirin zevkine göre sunuluyor. Şimdi buradan yavaş yavaş şöyle ilerleyeceğim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Sushi büfesinden sonra ilk dikkatimizi sol taraftaki fırın çekiyor. Çok güzel ekmek kokuları geliyor buradan. Çünkü bakın karşıda hamuru yeni hazırlanmış bekleyen ekmekler var. Burada da şeflerimiz. Selamlar, kolay gelsin herkese. Kolay gelsin. Sadece ekmek değil, tabii ki burada pideler, lahmacunlar da misafirimiz için hazırlanmış. Şöyle restorana giriş yaparken isterseniz bir genel görüntü sunalım. Ve yavaş yavaş ilerleyelim. Şu bölümden başlayalım. Abdullah Şef'im bana yardım eder. Abdullah Şef'im, ilk bölümde herhalde fümelerle başladık. Evet, antipastlerle başladık. Neler var burada fümelerde, bir söyler misiniz bana? Roast var. Roast beef. Aynen, karabiberli, kekikli, dağ kekikli, taze baharatlı. Dana dil füme bitimiz var. Dana dil fümemiz var.
Balık füme çeşitlerimiz var. Somon gravlaksımız var. Biraz daha ilerlersek. Zeytinyağlı dolma çeşitlerimiz var. Kuru dolma biber var. Erik dolması mı? Evet. Erik dolması var. Çok ilginç, onu ilk defa gördüm. Az ileride ananas dolması var. O da çok güzel. Burada çok Hangisi o? hemen ileride. Tamam. Çok tercih edilenler arasında. Elma dolması. Elma dolması var. Yani şöyle baktığımızda fümelerden sonra yavaş yavaş zeytinyağlılar başladı diyebilir. Burada zeytinyağlı sebzeler var. Gayet güzel bir sunum eşliğinde, vitrin büfe şeklinde. Zeytinyağlı sebzelerde de yine gayet çeşitli. Ama tek tek saymaya gerek yok galiba. Şöyle bu bölümü biraz geriden gösterelim. Ha, bu arada sol tarafımızda salata büfesi vardı. Şimdi hani salata deyip geçmemek lazım ama şöyle kısaca göstermek istiyorum. Burada misafirimiz için hazırlanmış salata bölümleri var ama isterseniz yine sizin zevkinize özel anlık olarak arkadaşlarımız salatanızı hazırlıyorlar. Ben bu arada büfelerin mimari anlamdaki şıklığını da şöyle size göstermek istiyorum. Büfeler birbirinden bir hayli ne diyelim farklı görüntüde. Çünkü bir tarafa bakıyorsunuz, ızgaralar var, balık sunumlar var. Hemen şöyle yaklaşalım. Tuzda balık yapmışlar. Ben bunu hep merak etmişimdir. Şöyle ilk parçalarken biraz gösterelim. Merhabalar. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tuzda balıkla başladık. Yavaş yavaş ızgaralara doğru devam ediyoruz. Izgara sebzeleri gördüysek herhalde ızgara etlere de yaklaşmışızdır. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Et ızgaramız ayrı. Tavuk ve balık ızgara bölümümüz de hemen yan tarafta. Abla şefim, Adana kebap görüyorum ya. Yanlış mı görüyorum? Tabii bizim burada olmazsa olmaz ızgara çeşitlerimize biraz daha ağırlık veriyoruz. Misafirlerimize hitaben onları zengin ağırlamak için. Çok güzel. Şimdi kömür ateşinde ızgara bizim vazgeçilmezlerimizden. Burada bakın 2 tane mangal yanıyor. Kömür ateşinde anlık olarak yapılan sunumlarda ızgaralar misafirlere burada sunuluyor. Tabii ki bununla bitmiyor. Bakın şöyle birkaç adım ilerlediğimizde bir bölüm daha var. Yine ızgara olarak sunulan ve kızartma olarak sunulan balık çeşitleri. Kolay gelsin. Ben şöyle hemen şuradan bir görüntü alacağım. Balık çeşitleri. Burada kızarmış barbunumuz da var. Bu tarafa döndüğümüzde somonlar kızarıyor. Yavaş yavaş birkaç adım daha ilerliyorum. Mutfağa girdim bu arada. Patates kızartması ve burada karides tava var. Karides sote tava olarak hemen düzeltti Abdullah şefim. Burada da midye sotemiz var. Hemen şuradan dönüp oraya da gösteriyorum. Gayet güzel bir şekilde misafirlerimiz isterlerse deniz mahsulleri, isterlerse ızgara çeşitlerinden oradan tercih edebiliyorlar. Yavaş yavaş hemen uzaklaşıyorum ve diğer büfeye devam edeceğim. Izgaralardan sonra zeytinyağlılar. Zeytinyağlı pas geçer tek olmaz. Yine burada çok şık bir sunumda zeytinyağlar yer almakta. Abdullah şefim, zeytinyağları içerisinde en iddialı olduğumuz hangisi? Bizim buradaki zeytinyağlarımız biz hepsinde ithaliz ama bizim humusumuz üzerinde nohut ve pastırma ile eşliğinde. Buradaki mi? Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor, iştah açıcı. Yemekte bir parça alabilirim ondan. Afiyet olsun. Tamam, sonra peynirler başlıyor galiba. Evet. Burada yerli ve ithal peynir çeşitlerimiz var. Gravyerimiz, blue cheese'imiz. Misafirlerimiz şarap eşliğinde buradaki peynirlerden alıp şarapla birlikte. Evet, şarap seven misafirlerimiz peynir tabaklarını buradan oluşturabilirler. Bu arada peynir büfesi oldukça zengin. Sadece akşam yemeği değil, kahvaltı ve öğle yemeğinde de peynir büfesi sunumları gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Buradaki renkli sunumlar nedir Abdullah şefim? Var soğuk çorbalarımız efendim. Detoks. Soğuk çorba. Evet, detokslarımız var. Misafirlerimiz yemeğe akşam yemeğine başlamadan önce sindirim sistemini kolaylaştırmak için çeşitli orman meyveli, taze naneli detoks suları yapıp sindirim sistemini kuvvetlendirmeleri lazım. Şunlar çorba mı şimdi? Evet. Çok güzel ya. Sebzelerden oluşuyor değil mi bunlar alttaki? Aynen. Peki, çok teşekkürler. Böyle güzel, ilginç bir büfe gezmiş olduk. Peynirlerden sonra soğuk çorbalar ve mideyi rahatlatıcı bölümler var. Hemen karşıda da burada ne yapıyorlar ya? Bir dakika. Burayı merak ettim. Omlet mi yapıyorlar burada? Hayır, burada makarna çeşitleri. Desene, akşam yemeğinde omlet ne gezersin? Bu kadar geniş malzemeyle yapılan bir makarna büfesini ilk defa görüyorum ben. Bir dakika. Yani makarna deyip geçmeden şu büfeyi size derinlemesine göstermek istiyorum. Bakın, karidesler, kalamarlar, midyeler, sebzeler. Yani domatesi, mantarı saymıyorum artık. Ve buranın esas özelliği, buradaki makarnanız
parmesan peynir tekerleğinin içerisinde gördüğünüz gibi harmanlanıyor. Önce arkadaşlarımız makarnanızı istediğiniz karışımla kavuruyorlar. Daha sonra da parmesan peynirin içerisinde onu lezzetlendirerek misafirlerimize sunuyorlar. Artık makarnayı nerede yiyeceğimizi biliyoruz değil mi? Makarna deyip geçmeden. Kolay gelsin, kolay gelsin herkese. Kolay gelsin. Tamam, makarnamızı da gördük. Şimdi şurası ızgara büfesiydi. Az önce çekmiştik burayı. Şöyle bir daha gösterelim. Kolay gelsin. Az önce yoğundunuz. Tam görüntü alamadık ama şöyle ızgara seven misafirlerimizle bu görüntüyü paylaşalım. Şu Adana kebaptan bana şöyle bir havaya kaldırır mısınız? 2 şiş. Bakalım Adana kebap güzel saplanmış mı? Oo, ustamız nerede? Siz misiniz? İsim ne? Ata, nerelisin Ata abi? Nerelisin? Efendim? Kolay gelsin. Ben de Adanalıyım. Adana kebabı görünce şöyle bir şey yapıyorum yani. Bir görelim bakalım falan. Peki, elinize sağlık. Kolay gelsin. Peki, tekrar devam edelim. Devam edelim. Henüz bitmedi. Tabii daha tatlıları falan göreceğiz ama öncesinde ev yemeklerimiz var. Yöresel lezzetlerimiz var. O tarafa doğru ilerliyorum. Bu şık ve güzel büfede turum devam ediyor. Efendim şimdi geldik yöresel lezzetlerin olduğu bölüme. Bu bölümün de mimarı Burhan Şefimiz. Burhan Şefim selamlar, kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olasın. Kusura bakma ya, mikrofon bir tane olunca. Burhan Şefim, sorun burada değil. neler var? Bana kısaca bir bahseder misin ya? Şöyle bir Tabii ki ilerleyebilir miyiz? yöresel lezzetlerimiz var burada. İlk başta tabii ki her zamanki pirinç pilavı. Pilav olmazsa olmaz. Tabii dana sotemiz var. Arap saçımız var, Ege otları, Ege yöresine ait. Arap saçı. Evet. Pirinç de mi var içinde? Pirinç yok efendim, sadece domates ve soğanla kavuruyoruz. Üzerine yoğurt mu geliyor, limon mu geliyor? Tabii arzuya göre değişir. Peki patates püresi. Patates püresi, sebze güvecimiz var veganlar için. Lahana sarmamız var burada. Lahana sarması. Evet, Yunan musakkası var, yine Yunan yemeği. Yunanistan'a ait. Yunan yemeği. Evet. Ne adı bunun? Yunan musakka. Yunan musakka. Beşamel sosla falan güzel bir eşlik ediyor. Beşamel sosla. Evet. Peki değişikmiş. Bu ne? Kuzu yemeğimiz var, vişneli kuzu. Vişneli kuzu mu? Evet. İlk defa duydum. İlk defa duydum ya vişneli kuzu. Enteresan bir lezzet Elmalısı falan da var mı bunun? var. Ciddi mi? Ayvalısı var. Ayvalısı da var. Evet. Süper. İstanbul pilavımız var. İstanbul pilavı. Tavuklu Evet. pilav bu ya. Tavuklu pilav. İstanbul Ortaköy pilavı mı? Tabii ki Ortaköy pilavı. Biz Beşiktaş'ta maça gittikten sonra falan böyle pilavcıya gideriz. O pilav. Ama bu biraz daha sanki böyle et suyu falan var gibi. Tabii et suyuyla falan yapıyoruz. Daha lezzetli oluyor misafirlerimiz için. Peki. Bu arada yemekler sıcacık kaynıyor bir taraftan. Evet. Hindi orman kebabımız var. Hindi orman kebap. Devam Evet. edelim. Burada Giresun yöresine ait taze fasulye diblemiz var. Şimdi yöresel yemekler dedik. Burhan Şefim bizi Giresun'a götürdü. Fasulyelerin doğranış şekli biraz farklı. Başka ne var içinde şefim? Pirinç taneleri var içerisinde. Kendi suyunda şişiyor tabii ki bunlar. Ve lezzetli tereyağlı ve zeytinyağlı. Yiyenler tavsiye ederim. Yiyenler Tavsiye beğenir. ediyoruz. Deniz mahsullerim var burada. Evet, deniz mahsulleri, kalamar sotemiz var. Kalamar sote. Manisa bohça kebabımız var. Bir dakika, Manisa Giresun'dan Manisa'ya geldik. Manisa bohça kebabını Evet, gösterdik. Manisa bohça kebabımız var. Sonra Burada yine pilavımız var, pirinç pilavı ve tamam. e, Ve tavuk sotemiz var. tavuk kavurmamız var. Tavuk kavurmamız var. Evet. Tamam. Evet. Böyle bir yöresel lezzetler. Ya burada sanki böyle bir esnaf lokantası havası var ha. Var Tabii, ya. tabii. Değil mi? Esnaf Yani lokantamızı ayrı acayip bir güzel yapalım. böyle hani öğlen yemeğe çıktık. Hadi güzel yemekleri olan bir yere gidelim dediğimizde Evet. böyle bir görüntü verdi bana. Evet. Ellerinize sağlık. Rica Kolay gelsin. Ben de turuma devam ediyorum buradan. Efendim Kalinan Belek'te Mara isimli ana restoranın turuna keşfine devam ediyoruz. Şimdi restoranın tatlı bölümüne geldik. Pastalar, tatlılar bu alanda tamamen sizleri bekliyor. Ve buranın da üstadı Ramazan Şefim. Şefim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkürler, sağ olasın. Ramazan Şefim bize tatlı büfesine gezerken önce en iddialı tatlı hangisi onu söyler mi acaba? Ya en iddialı değil, hepsi iddialı tatlılarımızın. iddialıyız. Hepsinde Şöyle bir sayar mısın lezzetli, bize neler güzel. var Abdullah Şefim? Böyle ganaj keklerimiz var, medoik var, linzer tartımız var, çeşitli muslarımız var, tartlarımız var, Şu tarafta ne var? cheesecake'lerimiz var. Şu tarafta ne var? Biraz daha dikkatimi çekti benim. Burada trileçe, krem karamel, irmik helvası, ekmek kadayıfı, güllaç, Şu tarafta. kazandibi, tavuk göğsü, krem brûlée, krem şokola, sütlaç, keşkül. Yalnız böyle küçük porsiyonlarda ya ben buna bayılıyorum. Üzerine bir top dondurma koyuyorsun. Acayip Aynen, lezzetli oluyor. Aynen öyle. Şimdi Ramazan Şefim sen bunları boş ver de
Bizim hamur işi tatlarımız nerede? Onları göster. Hemen şu arka tarafta. Hadi oraya gidelim. Ya Ramazan şefim bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel ya. Bakar mısın? Krem brûlée diyorsun abi. Tamam iyi güzel de krem brûléyi ben ne yapayım abi? Adana'dan gelmişim. Bakar mısınız şu baklavanın güzelliğine? Vallahi gerçekten çok başarılı görünüyor. Muazzam güzel bir hamur tatları bölümü var. Şu güzelliği sizle paylaşmak istiyorum. Tabii sadece bu kadar değil. Şuradan şöyle uzayalım. Şu bölümü de çekelim. Şöyle çevirerek biraz başınızı döndüreceğim ama. Bir de buradan. Yani şöyle biraz daha geniş açıdan göstersem nasıl olur? Herhalde tatlı büfesinin tam olarak anlamını veya bize ne sunduğunu, ne ifade ettiğini göstermiş oldum. Böyle biraz daha yaklaştığımda burada yine biraz daha hafif olan hamur tatları var ama bu alan vazgeçilmez noktalardan birisi olacak gibi görünüyor. Ramazan şimdi teşekkürler. En köşede ne var ya? Teşekkür ederim. En köşeyi merak ettim ben. Bir dakika. Ya işte bak ben biliyorum. Ben biliyorum. Cevizli kabak tatlısı. Aynen. Harika. Yine benim en sevdiklerimden. Yani tatlı konusunda damak zevkine hitap edecek birçok seçeneği buradan bulabilirsiniz. Bu alanda tamamen tatlılar ve pastalar var. İşte böyle. Efendim tatlılardan sonra meyvelere geçeceğim ama büfede dondurma yoktu demeyin sakın. Dondurmanın kaba tabir mi söyleyeyim kralı var burada. Mövenpick marka dondurma sunumuyla açık büfe akşam yemeğinde baklavanızın üzerine dondurma almayı ihmal etmeyin. Veya sütlacınız üzerine dondurma almayı ihmal etmeyin. İşte burada hemen meyve büfesinin yanında sizi bekliyor. Ama bir şey söyleyeceğim Ramazan şefim. Bence dondurma büfesini tatlı büfesinin yanına götürün ya. Misafir baklavasını aldığında dondurmayı görmezse ne olacak? Neyse ben gösteriyorum. Bakın meyve büfesinin yanında dondurmalar burada bekliyor. Sakın görmeden, uğramadan geçmeyin. Tabii ki taze meyvelerde, mevsim meyveleri de burada. Aa lokma varmış. Vallahi lokma varmış. Ben tatlı bitti sanıyordum ya. Vallahi lokma var süper ben bayılırım. Üstünde burada fıstığıyla, ceviziyle, Hindistan cevizi de konulmuş çok güzel. Tekrar şöyle meyvelerimizi de göz attıktan sonra ana restoranımızın artık turumuzun sonuna geldikleri tekrar çıkışa doğru yönleniyorum. Bundan sonra alakart restoranları gezmeye başlayacağız yavaş yavaş. Çok şık, çok modern, çok güzel bir restorandan çıkıyorum. Göz alıcı bir parlaklığı vardı. Bana göre gayet keyifliydi. Az daha burayı atlıyordum, göstermeden gidiyordum. Tabii ki olmazdı. Kalinan Belek'te, Mare'de, ana restoranda kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde bebekler ve çocuklar için çok özel sunumlar var. Hem özel mamalar, hem özel pastalar, meyveler veya eğer onlara özel mamalar yapmak istiyorsanız burada yine özel hazırlanmış sunumlar var. Tabii ki onlar dilerse hamburgerlerini, köftelerini vesaire alabiliyorlar ama yine burada da hazırlanmış bölümlerde bebeklere özel yiyecekleri ve mama malzemelerini bulabilirsiniz. Yani burada çok güzel bir bebek köşesi, çocuk köşesi var. Onlara özel gıdaları, lezzetleri hazır mamalara kadar buradan edinebilirsiniz. İnanılmaz şık bir ana restorandayız. Buraya aslında ben restoran deyip geçmek istemiyorum. Çünkü tam bir salon atmosferi, tam bir lounge atmosferi. Farklı farklı bölümlerde, farklı farklı renklerle gözü yormadan çok şık, çok modern bir dekor olmuş. Sarkıt ışıklandırmalar, ayrı bölümlerde bulunan masalar, farklı sayılarda sandalyelere sahip olan masalar. Yani aile sayınıza göre çok geniş alanlar da var. Böyle küçük localar da var. Yani mesela ailenize geldiğiniz zaman buradaki iki masayı birleştirip burası size özel bir alanmış gibi kullanabilirsiniz. Buna benzer birçok alan var. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum, terasa çıkacağım. Bakın gerçekten otelin yeni olmasından kaynaklı olarak da zaten etrafta çok güzel bir yeni kokusu da var. Bunu odalarda da hissedeceksiniz. Diğer alanlarda da hissedeceksiniz. Ve şu anda ana restoranı keşfe devam ediyoruz. Biraz koltukların renklerinde farklılara gidilmesi aslında içerideki ferahlığı artırmış. Yani her şey tek düze değil, son derece şık ve bilmiyorum gerçekten çok keyifli olmuş. Bu arada cam kenarına oturursanız da çok da güzel golf manzarası ana restoranı size eşlik ediyor. Kalinan Belek'te Mara isimli ana restoran teras kısmındayız. Bu restoranın her köşesi ayrı keyifli bence. Şu şıklığı, şu güzelliği, renklerin armonisini böyle bir kez daha görelim. Gömleğimle de uyumlu oldu değil mi İbrahim? Güzel oldu ya böyle. Evet, şöyle restoran aslında iç kısımdan başladıktan sonra hem bu alanda hem de
İbrahim kardeşim şu tarafa gösterir misin? Bakın bir alan daha var orada. Yine restoranlar videomuzda bu bölümleri detaylıca size göstereceğim. Ama rüzgardan bir yastık uçmuş. Ama bu bölümde artık golf sahasının kenarına kadar geldik. Çok güzel bir manzara var ve karşımızda sahil görünüyor. Yavaş yavaş sahile doğru turumuza devam edeceğiz. Efendim Kalinan Belek'te ana restoranı Mare'yi kısaca keşfettik. İsterseniz bir de Beef Alakart'la Alakart restoranına ilgili fikir vermiş olalım. Fırsat bulursam diğer alakartlarla görüntü almaya çalışacağım. Ama tabii Kalinan'da Beef Alakart'ın ne kadar nitelikli ve ne kadar detaylı bir sunumla, özel bir sunumla sizleri beklediğini göstermek istedim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dolabımız. Evet. Şimdi öncelikle dry age'den bahsedeyim size. Buradaki etler tabii ki T-bone'lar var, tomahawk'lar var, Dallas'lar var. Ortalama 21 gün. 27 günle 32 gün arasında bekletiliyor burada efendim. 27 günle 32 gün arasında bekletiliyor. Bakın burada bekletilmiş hazır etler var. Biraz daha kırmızı olanlar tabii ki daha zaman isteyenler, onlar yeni gelenler. Ve ocağa doğru da ilerleyelim. Çünkü orada Rasim Şefim yardımcı olur musun? Şuradaki dolapta hazırlanmış etlerimiz var ya, onlardan biraz gösterelim misafirlerimize. Kalina'nın bu konuda ne kadar iddialı olduğundan. Gördüğünüz dry age dolaptaki etlerimiz burada dilimlenmiş şekilde teşhir dolabımızda gelen misafirlerimize tanıtılıyor. Evet. Burada misafirlerimiz Şöyle bir seçebiliyor. açalım, parlamasın. Evet. Teşhir dolabındaki görüntüden sonra burada hazırlanmış etler var. Köfte çeşitlerinden ribaylara kadar, yine antikotlardan filet minyonlara kadar böyle bir dolap misafirlerin seçimine sunulmuş. Daha sonra da tabii ki burada hazırlanan etler, dinlendirilmiş ve gerekli hazır yapılmış etler burada misafirlerin damak tadına uygun olarak pişiriliyor ve onlara servis ediliyor usta bir ekip tarafından. Efendim biz etlerden bahsettik. Şimdi orada dry age dolabını gösterdik. Burada hazırlanmış etleri gösterdik ama burada asıl işin üstadı mutfaktaki ekip. Mazlum Şef'im liderliğinde muazzam bir ekip var. Şimdi ben tek tek şu otelden bu otelden demeyeceğim ama Kalinan Belek gerçekten muazzam bir ekip kurmuş. Otel çok yeni ama ekip çok deneyimli. Bunun altını çizmek istiyorum. Sadece Beef Alakart'ta değil, bütün restoranlarda çok deneyimli bir ekip hizmet veriyor. Mazlum Şef'imle biz eskiden tanışıyoruz. Diğer arkadaşlarımızla Serdar'la, Orhan'la eskiden tanışıklığımız var. Yani burada etler size sunulurken hakkı verilerek ve sizin damak zevkinize uygun bir şekilde sunuluyor. Arkadaşlar kolay gelsin herkese. Biraz da şöyle teras kısmından görüntü alalım isterseniz. Tekrar kolay gelsin, teşekkürler. Şimdi Beef Alakart'a geldiğiniz zaman, şöyle terasa çıktığımız zaman da merhabalar, kolay gelsin. Bakın kapalı alandaki, klimalı alandaki bölüm dışında bir de böyle çok şık bir teras alanı var. Şöyle uzunlamasına gösterelim. Misafirler gelmeden önce son hazırlıklar yapılıyor. Aşağıda Azur Bar'da da yavaş yavaş canlı müzik başlarken biz de Beef Alakart'ın görüntülerini sizlere sunuyoruz. İbrahim kardeşim bir de aşağının manzarasını görüntüye ekleyelim. Tekrar diyorum, az önce videonun içerisinde bahsetmiştim. Azur Bar'daki canlı müzik aslında ana binanın ön tarafındaki tüm restoranlara hitap ediyor. Efendim Kalinan Belek'te alakart restoranları keşfimiz devam ediyor. Şimdi sırada Asian alakart var. Yani burası Asya mutfağı, Uzak Doğu mutfağı ve hemen arkamızdaki teppanyaki Japon mutfağı, Shoyu mutfak. Buraya geldiğiniz zaman sizi Nasya Hanım karşılıyor. Aynen böyle. Ve daha sonra Uzak Doğu'nun eşsiz lezzetlerinden tadabiliyorsunuz. Tabii ki usta şeflerimiz burada sizlere güzel menüleri hazırlıyorlar ve güzel bir lezzet şöleni yaşamanızı sağlıyorlar. İsterseniz önce kısaca Teppanyaki'den biraz görüntü alalım. Daha sonra teras kısmında da restoranın düzeniyle ilgili sizlere sunumlarda devam edelim. İşte burası da Teppanyaki'nin özelliklerinden. Böyle güzel şovlar eşliğinde şeflerimiz sunumlarını yapıyorlar. İbrahim istersen biraz da dış terası gösterelim. Tabii ki Asian Alakart'ta da aynen Beef Alakart'ta ve Pascal'de olduğu gibi aynı şekilde hemen arkamızdaki ana restoran Mare'nin terasında olduğu gibi canlı müzik kulaklarınıza hoş bir şekilde eşlik ediyor. Şöyle terasa doğru İbrahim kardeşim görüntüleri yine videomuza ekliyor. Şu anda Asian Alakart'ın teras kısmındayız. Bakın burada bir platform var havuzun üstüne doğru uzanan. Efendim Kalinan Belek'te en güzel kokan iki noktadan bir tanesindeyiz. Birisi çikolata atölyesi, diğeri patisserie. İkisinin de kökü aynı. Kakao ve kahve kokusuyla
bayılacağımız bir yer. Şimdi burada ben Barış Usta'yla tanıştım. O bir dömiki yani çikolata ustası. Doğru söyledim mi Barış? Kolay gelsin. Şimdi biz aslında sabah kahvaltı büfesinden biraz görüntü almıştık ama o saatler tabii sabah 7'de kapalıydı burası. Ben tekrar döndüm geldim ve buradan biraz görüntü almak istedim. İçeride atölyede arkadaşlarımız çalışıyorlar ve Barış şefimizin liderliğinde içeride bir komi arkadaşımız var. Bir tane yine usta arkadaşımız var. Onlarla beraber çikolata imalatı yapıyorlar ve burada misafirlere sunuyorlar. Şimdi arkadaşlarımız sağ olsunlar böyle bir sunum tabağı da hazırlamışlar. Ancak benim favorim her zaman portakallı bitter. Bilmiyorum sizin favoriniz hangisi? Şöyle yukarıdan gösterelim. Cam mekan içerisinde olmasına rağmen kokular acayip keskin ve güzel. Evet, çikolata seven misafirlerimizi ne yapıyoruz? Barış kardeşimin dükkanına gönderiyoruz. Tabii ki, her zaman. Ya bir de öyle güzel bir yere koymuşlar ki. Şimdi Mariane restoranın tam girişi burası. Restorandan çıkıyorsunuz. Ya zaten toksunuz ama çikolata kokuyor. Hadi bir parça daha alalım ya da girerken çikolata yiyorsunuz. Kilo almaktan kaçış yok ya kesinlikle. Misafirlerimiz asansörlerince. Evet bir de asansörlerin karşısında. Barış kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olasın. Hadi bay bay. Efendim Kalinan Belek'te en güzel kokan 1. bölüm çikolata atölyesiydi. 2. bölüm ya da yer değiştirebilirsiniz. Bu defa patisyeriye geldik. Şimdi burada önce bir gözümüz bayram etsin. Şu güzelliğe bakar mısınız? Anlık olarak burada çok özel ürünler usta şefler tarafından hazırlanıyor. Hemen şöyle baktığımızda şeftali mousslar yani birçok çeşit mousse var. Tartlar var. Bakıyorum tekrar mousslar devam ediyor. Bal kabaklı, tahinli mousse var. Değişik ilk defa görüyorum fıstıklısı var. Tiramisu var. Çilekli vanilyalısı var. Panna cotta'lar var. Crumble'lar var. Portakallı mousse da var. Fıstıklı ekler var. Tartlar var. Spartaküs var. Ve burada da tabii ki makaronlar var. Yine günlük taze olarak yapılıp misafirlere sunulan makaronlar. Ama tabii atlamayalım. Bu büfenin en başında da çok güzel bir dondurma sunumu var. Hemen oraya geçelim. Bu arada magnolia'ları gördük mü ya? Bir tane magnolia verir misiniz bana? Ne zamandır yemiyordum. Önce bir dakika yemeyeceğim. Bir dakika. Kahvenin yanında alacağım sonra bunu. Şu güzelliği şöyle bir gösterelim. Bu arada dondurmalar da hangi markaydı dondurmalar? Efendim Kartor. Kartor marka dondurma veriyordu burada da gayet güzel bir şekilde. Ve pastanemizin oturum düzeniyle ilgili şöyle bir kısa görüntü sunalım size. Ve şimdi pastanede tamam güzel kekler, mousslar, pastalar var ama çay kahve içmek istersek neler yapılıyor? Biraz ondan bahsedelim size. Kalinan Belek'te patisyeri de elbette tatlılar, pastalar, mousslar, makaronlar harika ama tabii ki yanında kahve olmazsa olmaz dedik. Bir kahve sipariş vermek istedik. Orhan başımıza bir sürü iş açtı. Orhan neler yapıyorsun böyle sen ya? Kolay gelsin. Merhabalar, teşekkür ederim. Otelimizin en güzel yerlerinden birindeyiz, Pasten'de. Burada kahve sunumlarımızda sizlere Japon stili demleme kahve yapmak istedim. Altında altın tozlu kahvemiz var. Gayet başarılı bir renge sahip. Üzerine Brezilya kahvemiz var. Tadı çikolata ve bitterdir. Japon stili demlemedir. Yukarıdan sıcak su aşağıdaki buzla birlikte buluşup sizlere soğuk kahve sunumunu birleştirir. Bu Japon stili demleme. Japon stili, evet. Üstten sıcak kahve, Brezilya kahve üzerine sıcak su döküyoruz. Aşağıda altın tozlu buzla buluşuyor ve soğuk kahve oluyor. Yani Kalinan Belek'te biz şu anda altın tozlu kahve içeceğiz. Ben hayatımda ilk defa içeceğim bunu. Ne hissetmem lazım bilmiyorum. Zengin hissedeceğim galiba. Orhan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz zaman lütfen özel bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız Orhan kardeşimizi bulun. Patisyeri kısmında zaten yeri çok güzel. Ben konum da atarım size. Burada bu kahvenin tadına bakın olur mu? Orhan eline sağlık, sağ olasın. Çok sağ olun, afiyet olsun. Teşekkürler. Geliyor gelmekte olan altın tozlu kahvemiz geldi. Orijinal bir fincana. Abi kuru kafa çıktı oradan. Fincandan kuru kafa çıktı. Orhan sen bizim başka dünyalara götüreceksin herhalde ya. Altın tozlu kahveler, kuru kafalı fincanlar. Teşekkür ederim. Valla ellerine sağlık. Çok orijinal bir sunumla böyle bir kahve keyfi yapacağız. Tekrar teşekkürler kardeşim. Çok sağ olasın. Evet, Kalinan Belek'teyiz. Böyle özel bir kahve sunumuyla yorgunluğumuzu atıyoruz. Şimdi turuma devam ediyorum. Bu alt lobi alanındaki alışveriş caddesinden bu şık ve göz alıcı yoldan yürürken dışarı çıkmadan önce hemen yine yanı başımızdaki Irish Bar'dan bahsetmek istiyorum.
veya Irish Pub da diyebilirsiniz. Buranın iki özelliği var. Bir tanesi biraz daha böyle İngiliz pub tarzında dekor edilmiş olması. Güzel mobilyalı bir alana giriş yapıyorsunuz. Ama dört bir tarafta büyük ekran televizyonlarda güzel spor müsabakaları izlenebilir burada. İbrahim, ışık arkamdan geliyor. Şu anda bayağı bir siyah görünüyorum galiba ama önemli değil. Biz genel alanları misafirlerimize tam sunmaya çalışıyoruz şu anda. Bana çok odaklanmana gerek yok. Biraz daha yaklaştığımızda Irish Bar'ın yine sunum bölümü burada. Efendim, Kalinan Belek'te turumuz devam ediyor. Ama sağ olsun Kalinan Belek ailesi yine misafirperverliğini gösterdi. Fidan Hanım dedi ki Ersin Bey, siz yolmuşa benziyorsunuz. Bir kahve arası verin ve benim vazgeçemediğim bir espresso hazırladı. Ben de bu arada Irish Bar'ın yine orijinal çekirdek kahveden, Schiller marka kahveden yapılan kahve çeşitleri misafirlerimize sunuluyor. Bence Irish Bar Kalinan Belek'teki en keyifli barlardan bir tanesi. Aslında ben burayı gezerken birçok alanda en keyifli noktalardan birisi diyeceğim ama gerçekten öyle. Enfes bir Temmuz sabahında Kalinan Belek'i keşfe devam ediyoruz ve artık yavaş yavaş dış alanları görmeye başladık. İlk girdiğim andan itibaren sahile doğru yürüyüşüm diyorum. Yine sahile doğru yürümeye devam ediyorum. Tabii ki bu yürüyüşüm sırasında birçok hizmet alanına denk geliyoruz ve bunlardan size bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden biraz fazla konuşuyorum ama anlatacak çok fazla şey var. Şimdi sahile doğru yürüyeceğiz ama bakın dikkatimizi çekecek. Sol tarafta Kalinan logolu şapkalar, havlular, bornozlar görüyorsunuz. Eğer buradan bir hatıra kalsın istiyorsanız alışverişinizi yapabilir ve Kalinan logolu ürünlere sahip olabilirsiniz. Sağ tarafımda bu güzel peyzajlı, bordo ne diyelim tenteli yerde ise fitness center var. Fitness center'ın yanında spa merkezi var. Ya aslında aklıma geldi de sahile doğru yürüyüşümüzü biraz bölelim. İbrahim, ne dersin? Burada bir spa merkezini ve fitness center'ı görüntüleyeyim isterseniz. Hemen şöyle tekrar dönüyorum. Sahile doğru yürümeye devam edeceğim. Ha, bu arada hemen arkamda bir Schiller kafe noktası var. Burası birazdan açılacak. Şu anda sabah çok daha erken, saat 7 civarındayız. Ve kahve konusunda uzman bir marka. Yine tesisin birçok bölümünde, yine bar bölümlerinde Schiller marka çekirdekten kahveler sunuluyor. Ama bu bölümde birazdan hizmete başlayacak ve misafirimizin bu anlamda keyifle kahve içtiği noktalardan bir tanesi. Özellikle take away, yani sahile giderken şuradan bir kahve alayım diyorsunuz ya, alıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Gayet güzel. Evet, şimdi fitness center ve spa bölümüne giriş yapıyorum. İşte buradan. Efendim, öncelikle fitness center bölümüne giriş yapacağım. Özellikle düzenli spor yapan misafirlerimizin ben antrenmanlarımı aksatmak istemiyorum diyenler için veya Kalinan Belek'te lezzetli yemekleri, tatlıları biraz fazla kaçıran misafirimizin hani biraz kendimize avutuyoruz galiba ama vazgeçemeyeceğim noktalardan bir tanesi olacak. Benim gördüğüm en donanımlı fitness center'lardan bir tanesi. İçeride kısa bir tur atacağım ve kısa bir tur atacağım ve ondan sonra spa merkezine, kapalı havuza doğru turuma devam edeceğim. Fitness Center'dan sonra kapalı havuzdan bir görüntü vermek istedim çünkü o kadar muazzam bir kapalı havuzla karşılaştım ki gerçekten Kalinan Belek'e kışın dahi gelseniz çok güzel zaman geçireceğinizi, havuzla ilgili keyif alacağınız saatler, zamanların sizin olacağını söyleyebilirim. Şimdi öncelikle havuzun büyüklüğü konusunda çok bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama oldukça rahat kullanımlı büyük bir havuz. Yukarıdaki kemerli dekoru çok orijinal, güzel bir görüntü vermiş. İhtişamlı bir görüntüsü var. Şezlonglarda yatak minderler kullanılmış. Havuzun etrafında ise teknelerde kullanılan parke kullanılmış. Yani çok doğal, güzel bir görüntüsü var. Aynı zamanda çok da hoş bir kokusu var. Kendimi teknede gibi hissettim. Bunun yanı sıra benim havuzlarda en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi doğal görünümlü taşla döşenmiş olması. Dolayısıyla yani doğal görünümlü seramiklerle döşenmiş olması diyelim. Dolayısıyla görüntü bana biraz böyle şelale havuzlarını, yani doğada kendi haline oluşmuş havuzları andırıyor. Bence gayet güzel bir görüntü. Bu havuzun bir özelliği daha var. Tabii ki kış aylarında ısıtmalı olarak hizmet veriyor.
Veya eğer güneşten korunmak istiyorsanız, güneşe çıkmak istemiyorsanız bu havuzu kullanabilirsiniz. Ama havuzun bir diğer özelliği hemen buradan dışarıya çıktığımızda bakın o az önce bahsettiğim hani doğal taşlı görüntü diyorum ya, burada çok daha güzel. Güneş vurduğu zaman bakın ne kadar güzel parlıyor. Yani o sentetik görüntü kesinlikle yok. Çok doğal bir atmosfer oluşmuş ve burada hemen çocuk kulübünün yan tarafında ısıtmalı havuzların olduğu bölümleri size göstermek istedim. Fitness Center'ı gördük. Isıtmalı havuzların olduğu bölümü açık ve kapalı olarak sizlere paylaştım. Bu arada şezlongların ve havluların misafirler gelmeden hazırlandığını bir kez daha görmüş olduk. Ve buradan da eğer içeride misafir yok ise onları rahatsız etmeden sauna, hamam ve masaj bölümlerini göstermek istiyorum. Orası biraz daha çekimlerde itina isteyen bir bölüm. Misafirleri daha böyle dikkatli, hani ses konusunda falan titizlik göstermemiz gerekiyor. Bir bakacağım, müsaitlik varsa oraya da görüntü ekleyeceğim. Elbette spa keyfinizi yaparken vitamin bar vazgeçilmez noktalardan bir tanesi. Hem dinlenebileceksiniz hem detoks içeceklerinizi alabileceksiniz. Dilerseniz çok güzel meyve çayları demliyorlar sizi. Ve taze sıkılmış meyve suları, havuç suyu, elma suyu alabiliyorsunuz. Dilerseniz de kahvenizi içebiliyorsunuz. Yine spa merkezinin bence olmazsa olmazlarından. Ben de böyle güzel bir salatalık limon suyuyla günüme enerji katmak istiyorum. Çok güzel. Haydi devam edelim. Kolay gelsin. Hop, pardon. Efendim çok şanslıyız çünkü spa merkezini bomboş yakaladık. Sabah erken saatler olunca böyle rahat rahat görüntü alma şansımız oldu. Kimseyi rahatsız etmemiş olacağız. Önce saunalardan bahsetmek istiyorum. Burada iki tane ayrı sauna var. Bir tanesi 90 derece, bir tanesi 60 derece. 90 derece olanın da çok güzel panoramik bir görüntüsü var. Bahçeye doğru açılıyor. Şimdi şöyle hani açıp girelim bir ter atalım diyeceğim ama tabii ki o siz geldiğiniz zaman artık size kısmet olsun diyelim. Burada da daha düşük sıcaklıkta 60 derecelik bir sauna var. Bakın ne kadar güzel, temiz, yeni. Zaten yeni olmasının getirdiği avantajı özellikle bu tip kapalı alanlarda, ıslak alanlarda keyifle kullanabiliyorsunuz. Şimdi geldik hamama. Önce dinlenme bölümüne giriyorum. Su sesi, başka hiçbir şey yok. Burada bir rahatlama bölümü olarak düşüneceğiz. Hamama girmeden önce veya çıktıktan sonra dinlenme bölümü olarak burayı kullanabilirsiniz. Burada da yine Kalinan Belek'in o güzel renkleri ve ne diyelim şirin dekoru, şık dekoru kullanılmış. Hamama gireceğim ama İbrahim bir dakika bekler misin? Misafir var mı yok mu? Şöyle bir bakalım istersen. Ne olur ne olmaz. Kimse yok, gelebilirsin. Şöyle. Evet. Yepyeni, modern ama bir hamam olgusunu size tam olarak yansıtacak bir bölüme girdik. En çok dikkat çeken de tavandaki yıldızlar ve kurnaların arkasındaki dekorları, mermer dekorları. Modern kelimesini kullandım çünkü gerçekten bizim Türk ve Osmanlı kültürünün vazgeçilmez noktalarından birisi olan hamam kültürünü burada biraz modernize etmişler. Gerek ışık düzeni, gerekse turkuazın böyle beyazla karışımı, mermer yapısı ve genel mimarisi elbette Kalinan Belek'i yansıtıyor. Çok fazla kalamayacağım. Biraz tabii terlemeye başladık. Yavaş yavaş tekrar turumuza devam ediyoruz. Efendim hamam ve saunadan sonra şok havuzlarını kullanabilirsiniz. Gayet keyifli, yine böyle panoramik bahçe manzaralı. Bir de burada taş döşeli bir havuz var. Burada yürüdüğünüz zaman kan dolaşımınızı, ayak altındaki kılcal damarlardan dolayı kan dolaşımını artıran bir özelliği var buranın. Şok havuzunda da rahatladıktan, serinledikten sonra spa keyfinizi masajla taşlandırabilirsiniz. Tabii ki Kalinan Belek'te profesyonel masör arkadaşlar var. Artık hangi masaj paketini arzu ediyorsanız rezervasyon yaptırmak kaydıyla buradaki hamam, sauna, buhar odası ve şok havuz keyfinizden sonra masaja geçebilirsiniz. Dilerseniz de yine teras bölümünde dinlenme alanları var. Açık havada da dinlenebiliyorsunuz. Spa bölümü de işte bu şekildeydi. Turumuza devam ediyoruz. Sahile doğru gidiyoruz. Hadi buyurun. Ve efendim turumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Fitness Center'ı gördük. Kapalı yüzme havuzunu, ısıtmalı havuzları gördük. Spa merkezini gördük. Şimdi sahile doğru yürümeye devam ediyoruz. Çok güzel bir yoldan
güzel bir peyzaj düzeni ve palmiyelerin gölgesiyle diyelim. Yürüyüşümüz devam ediyor. Akdeniz'in mavisi biraz kendini göstermeye başladı. Bana göre sol tarafta Lagoon Beach Swim Up odalar var. Şimdi tabii bu odaları biz odalar turumuzda, odalar videomuzda daha detaylı olarak sizlere sunacağız. Ama şimdilik sahile doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burada size göre sol tarafta dükkanlar, mağazalar başlıyor. Bir dövmeci var. Onun yanında bir değerli taşları satan kuyumcu var diyelim. Onun hemen yanında çocuk kıyafetleri satan bir bölüm var. Daha sonra da mayolar ve şortlar satan, deniz kıyafetleri satan bir mağaza var. Karşımızda da Galapagos bütün heybetiyle bize bu tarafa doğru gelin diyor. Biz de yürüyoruz bakalım yavaş yavaş. Efendim sabah yürüyüşümüz devam ediyor. Sahile yaklaştık. Tabii ki artık yeme içme alanları da sahile yakın olarak sizlere hizmet veren noktaları da göstermeye başlayacağız. Önce hasırla başlıyoruz. Burada sabah hazırlıkları başlamış. Gündüz saatlerinde Türk mutfağından eşsiz lezzetlerin sunulduğu bir alakart restoran burası. Sinek alakart ama. Yani pideler, dönerler, ızgara çeşitleri burada sunuluyor. Kolay gelsin. Şahin kolay gelsin. Nasılsın? Şahin kardeşim de hazırlığa başlamış. Şimdi akşamları da hasır alakartında yine Türk mutfağının ızgara ve kömür ateşinde pişmiş lezzetlerini alabiliyorsunuz. Rezervasyonlu ve küve ücretli olmak kaydıyla. Restoranlar bölümünde hasırı ayrıyeten göstereceğim. Şimdi burada bir alakart bölümü daha var. O da daha çok international lezzetler sunan Safore karşı kısımda. Orada da böyle hani yine pizzalar, makarnalar, ızgara balık çeşitlerini Safore'de alabilirsiniz. Yani şu gördüğümüz alanda 2 tane gündüz ve gece ayrı ayrı konseptlerde hizmet veren alakart restoranlar var. Safore'nin bir özelliği de akşam saatlerinde Meksika lezzetlerini sunan alakart olması. Orayı da restoranlar bölümünde yine paylaşmış olacağım. Şimdi çok hızlı anlatıyorum. Çok fazla şey söylüyorum ama gerçekten anlatacak çok şey var. Biraz da Diamond'dan bahsetmek istiyorum. Kalinan Belek'te akşamları görsel şovların sunulduğu alan burası. Çok profesyonel ve modern bir ışık ses sistemi var. Akşamları burada arkasındaki Diamond Bar'daki sunumlar eşliğinde misafirlere görsel şovlar sergileniyor profesyonel gruplar tarafından. Tabii Kalinan Belek'te aslında eğlence akşamları benim gözlemlediğim kadarıyla 3 bölüm halinde sunuluyor. Bir tanesi restoranların ortasındaki Azur Bar'daki canlı müzikle başlıyor her şey. Daha sonra Diamond'daki görsel şova devam ediyor ve son olarak da şu ihtişamlı, heybetli yapıda yani Galapagos'ta parti ile finalize oluyor. Dolayısıyla Kalinan Belek'te akşam eğlencesi konusunda gerçekten aşama aşama böyle bir sonuca, finale gidildiğini ve gerçekten dolu dolu akşamlar yaşayabileceğinizi, eğlence dolu akşamlar yaşayabileceğinizi kesinlikle söyleyebilirim. Sahile doğru yürüyüşüm devam ediyor. Efendim hasır restorandan kısaca bahsettim birkaç saniye önce ama şöyle bir girişinde göstermek istiyorum. Mimari ve tasarım olarak ne kadar özenle hazırlandığını daha yakından görelim hasırın. Birazdan misafirlere hizmet vermeye başlayacak. Burada çok da donanımlı bir barı var. Gayet güzel, rahat koltuklar, ışıklandırma sistemiyle akşam saatleri de çok güzel oluyor. Şimdi buradan tekrar dönelim. Yavaş yavaş havuzları da göstermemiz gerekiyor çünkü size. Ve hasırın hemen karşısında havuzların sadece bir bölümü, birkaç farklı bölümde havuz var. İlk olarak burayı gösterebiliriz. Hemen Aqua Park'ın yan tarafında birinci havuz alanı işte burası. Sahile varmadan önce havuzlardan bir tanesi hemen sağ tarafımda, bir diğeri sol tarafımda. Şimdi ben ikisini de yakından göstermek istiyorum size. İbrahim kardeşim bu havuzu yakından bir görüntü alırsan sevinirim. Yine doğal taş döşenmiş, çok güzel bir görüntüsü var. Havlular, yatak şezlongların üzerine misafirleri bekliyor. Her gün sabah misafirler gelmeden önce bu düzen alınmış oluyor. Yani her ne kadar havlu deskleri olsa da misafirlerimiz geldikleri zaman şezlonglarında havlularını bulabiliyorlar. Şimdi birinci havuz burasıydı. Bir de şurada karşıda golf sahasına doğru çok güzel bir havuz daha var. Ben açıkçası orayı biraz daha seviyorum. Şimdi buradaki havuzu daha çok çocuklu aileler kullanıyorlar. Çünkü Aqua Park'ın yan tarafında. Aqua Park'ı birazdan çekeceğim. Açıldığı zaman çekeceğim. Daha güzel görünüyor. Aqua Park'ın yanında çocuklu aileler burayı kullanıyorlar. Burası biraz daha böyle hani yetişkinlerin kullandığı bir havuz. Tabii ki çocuklar da kullanabiliyorlar ama daha sakin olduğunu söyleyebilirim. Ayrıyeten bir tane relax havuz var. O da Azur Bar'ın arkasında. Onu ayrıyeten göstereceğiz. Şu havuzda bir yakından görelim İbrahim. Hadi gel. Kalinan Belek'teki sizlere gösterdiğim bu videodaki ikinci havuz. Ben burayı biraz daha fantastik, daha dinlendirici buluyorum. Şöyle baktığımız zaman arka tarafta yemyeşil golf sahası, Toros dağları, bembeyaz şezlonglar, havlular. Arkada Safore var. Safore'dan az önce bahsetmiştim.
Gündüzleri International mutfaktan makarnalar, pizzalar, ızgara çeşitleri sunan bir alakart restoran. Akşamları Meksika alakartı. Hemen yanında havuzdan şöyle biraz devam edelim. Yine yatak minderler, şezlonglar devam ediyor. Bakın bu havuz şöyle bir yarım C çizerek arka tarafa doğru uzanıyor. Havuz gerçekten çok keyifli. Bir daha söylüyorum, yani Kalinan Belek'te herhalde benim tercihim burası olur. Çünkü çok ferah bir görüntüsü var. Bir tarafta yemyeşil golf sahası. Havuzun görüntüsü zaten çok keyifli. Bu suyun içindeki şezlonglar da ayrı bir keyif verecektir. Şöyle biraz daha görüntü alalım. Sonra yürüyüşe devam edelim. Efendim şimdi bir havuzdan daha bahsedeceğim size. Kalinan Belek'te 2 havuz gördük. Burası da 3.'sü. Relax havuz olarak isimlendirebiliriz. Son derece doğal görüntüsüyle çam ağaçlarının gölgesinde dinlenebileceğiniz, keyif yapabileceğiniz, yine patenli arkadaşlarımızın soğuk meyve, alkollü ve alkolsüz içecek servislerini yaptıkları güzel bir havuz alanı daha. Kitap okumak isteyen, dinlenmek isteyen misafirimizin bu havuzu biraz daha yoğunlukla tercih ettiğini söyleyebilirim. Akşamları burada canlı müzik başlıyor saat 6-6.30 itibariyle. Azur Bar'ın hemen yanı başındayız. Bakın şöyle bir kez daha göstereyim. Çok da güzel golf sahası manzarası var. Patenli arkadaşlar servislerine devam ediyorlar. Ve biz şimdi buradan Kalinan Belek'in en önemli havuzuna gidiyoruz. Orası olmazsa olmaz. En önemli havuz. İlk sıraya oraya yazacağız. Bakalım neresiymiş. Beraber gidelim görelim. Ve efendim Kalinan Belek'teki en önemli havuza geldik. Neden en önemli? Çünkü çocuklar mutluysa anne mutlu, baba mutlu, tatil mutlu. O zaman da böyle bir aquaparka ihtiyaç var. Hemen yaklaşalım. Yine Kalinan Belek'in en renkli yeri bu defa. Aynı zamanda enerjisi de en yüksek yeri. Şöyle kısaca İbrahim bize görüntüleri eklesin. Biz de sizlere sunalım. Aquapark'ın oldukça geniş bir kullanım alanı var. Çok sayıda kaydırak var, küçüklü büyüklü. Hem minik çocuklar için hem de biraz daha adrenalin arayanlar için. Aralarda büyük kaydıraklar da var. Hemen diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ve bu güzel Aquapark'ı her köşesinden görüntüleyeceğiz. Efendim Aquapark'tan sıkılan veya yorulan minik misafirler için tabii ki bir alternatif daha var. Hemen Aquapark'ın yan tarafındaki çocuk kulübü. Upupa veya Upapa nasıl okumak isterseniz burayı da sizlerle beraber keşfetmek istiyorum, size göstermek istiyorum. 0 yaş 3 yaş arası bebeklerin ebeveynleriyle 3 yaştan sonra da tüm çocukların gece saat 2'ye kadar burada profesyonel ekip arkadaşlarımıza bırakılabildiği bir çocuk kulübü burası. İçinde restoranı bile var. İsterseniz beraber keşfedelim. Buyurun. Upapa'ya geldiğiniz zaman çocuklarımıza önce burada profesyonel ekip arkadaşlarımıza kayıt yaptırabiliyorsunuz. Yaş grubuna göre onlar sizden teslim oluyorlar. Ama eğer çocuklar bebekse, yani 0-3 yaş ise böyle oyun alanlarında ebeveynleri eşliğinde oynayabiliyorlar. Ama 3 yaşının üzerindeyse de, 2 yaşından büyükse öyle söyleyelim, bu defa ekip arkadaşlarımız onları sizden teslim alıyorlar. Ve yaş gruplarına göre planlanmış programlarda, haftalık olarak değişen programlarda onlarla burada güzel zaman geçirebiliyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki gece saat 02'ye kadar. Burada birçok farklı oyun alanı var. Yumuşak zeminli oyun alanı bunlardan bir tanesi. Sol tarafımızda yine Kids Club var. Burası 4-6 yaş arası çocuklar için. Biraz daha böyle oyuncaklarla ve Lego tarzı böyle oyunlarla çok da zaman geçiriyorlar. Tamam. Burası 4-6 yaş odasıydı. Gayet serin, gayet de keyifli bir alan. Çocuklar için rengarenk bir alan. Renkli topların bulunduğu yumuşak zeminli alan burası. Şöyle geliyorum. Burada ayakkabılarını çıkarıyorlar ve içeri geçiyorlar. İstedikleri gibi hoplayıp tıplayıp oyunlar oynayabiliyorlar bu alanda. Sonra biraz daha devam ettiğimizde bu defa bir kum alan var. Burada da yavaş yavaş ne diyelim müteahhitlik öğreniyorlar, inşaat öğreniyorlar. Ve buradaki malzemelerle işte kumda güzel oyunlar oynayabiliyorlar. Hani plajda oynayamayıp da kum oyunu seven çocuklar serin bir alanda burada güzel zamanlar geçirebilirler.
Ve devam ettiğimizde yine bir başka... Bu arada bakın çocuk arabalarını buraya bir park alanı yapmışlar. Burada bırakabilirsiniz parking araya. Devam ediyorum. Şimdi güzel bir yere geldim. Orası da hemen şurada. Restoran, çocuk restoranı hemen açtım. Şu anda kapalı ama ben size görüntü olarak sunmak istiyorum. Öğle saatlerinde çocuklara özel olarak menüler burada sunuluyor. Aslında hem yetişkin misafirler için, yani ebeveynler için de bir bölüm var. Yani büyük sandalyeli masalı alanlar var. Hem de küçük, yani minik misafirlerin daha keyif alacağı bölümler var. Tabii ki bu restoranda çocukların yaş gruplarına göre mama çeşitlerinden özel yiyeceklere, meyveli sütlere ve diğer onların ilgisi çekecek menülere kadar burada bulunmakta. Kısaca gösteriyorum fikir vermek açısından. Yani çocukla eğer Pupapa'da eğleniyorsanız, zaman geçiriyorsanız yemek için ana restorana gitmenize gerek yok. Burada onlara hitap eden yemekleri ve mamaları bulabilirsiniz. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Gayet şık, güzel alanlarda. Eminim ki minik misafirler burada olmaktan keyif alacaklardır. Arkadaşlar kolay gelsin. Bu rengarenk güzel restorandan çıkıyorum tekrar. Şöyle. Karşıda bir art stüdyo var. Sanat evi var. Bir de oraya girelim. Halihazırda boş yakalamışken burada çeşitli boyama aktiviteleri yapılıyor. Yüz boyama, tişört boyama veya diğer bilimum boyama aktiviteleri burada gerçekleştiriliyor. Bunu da kısaca göstermiş oldum size ve tekrar çıkış yapıyorum. Tabii ki çocuklar için uyku odası da var. Bakın burada minik misafir için hazırlanmış bir de uyku odası var. Eğer yorulurlarsa ve uyumak isterlerse bu alanı kullanabiliyorlar. Bu arada hemen yanı başımızda aslında spa'nın yanındaki havuz. Yani misafirler hem burada havuz keyfi yapabilirler, hem kaydıraklı bölümde çocuklar eğlenebilirler. Yorulurlarsa burada uyuyup dinlenirler. Yani aslında çocuklar için alınan bölümler hepsi yan yana ve çok rahat, kolay kullanımlı alanlar. Tabii ki Kalinan Belek'te çocuk kulübünde biraz daha büyümüş abiler ve ablalar için özel aktivite alanları da var. Bunlardan bir tanesi PlayStation odası. Çok güzel, karizma bir ortam yapılmış. Burada hemen karşıda bir bale odası var. Yine program dahilinde belli gün ve saatlerde, şu anda kapalı. Ama burada hani bale konusunda eğer merak olan çocuklar varsa zaman geçirebiliyorlar. Burada sinema var. Bakalım açık mı? Kapalıymış. Sinemayı gösteremedim size. Ama 2 tane sinema odası var. Yine belli saatlerde program dahilinde çocuklara güzel filmler izletiliyor. Yine biraz daha ilerliyorum. Burada bir aktivite bölümü daha var. Yine burada da puzzle'lar, legolar çocukları bekliyor. Birçok farklı oyun türü var tabii ki. Özellikle kızma birader falan görüyorum. Hani böyle kutu oyunlar, eğlenceli oyunlarda burada seçilerek çocuklara beraber zaman geçirilebilir. Yine bir Lego masası daha. Hello. Hello, how are you? Kalktela, kalktila. Kalktila. Evet, anlayamadım. Ruslar mı, Avrupalılar mı? Neyse. Evet, buradan da turumuzu bitirdikten sonra artık yavaş yavaş çıkışa geçebiliriz. Böyle güzel bir çocuk kulübünü Kalinan Belek'te sizler için hazırlamışlar. Ve minik misafirlerimizi böyle güzel bir alan bekliyor olacak geldiklerinde. Evet, artık çıkabiliriz. Ve bence Kalinan Belek'in simgesi olan bir bölümde şu anda sizlere görüntü sunmaya başlıyoruz. Galapagos'tayız. Burası hem gündüz saatlerinde hem de akşam saatlerinde size gerçekten plaj keyfini zirve yaptıracak çok güzel müzikler eşliğinde, club müzikler eşliğinde ve çok da güzel kokteyller eşliğinde sunumlar yapılan bir bölüm. Mimarisine zaten söyleyecek çok bir şey yok. Tamamen doğal ağaç malzemelerle hazırlanmış bir çatı ve yine size Yunan adalarını, Ege esintilerini hissettirecek bir dekorla sizleri bekliyor. Akşam saatlerindeki görüntüsünü tabii ki videoya ekleyeceğim. Ama gündüz saatlerinde çok keyifli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Çok da serin bir ortam ya. Çok enteresan. Yani birkaç adım ileride sanki hava başka bir havaymış gibi. Buraya geldiğiniz zaman doğal bir serinlikle karşılanıyorsunuz. Ve gerçekten aman masaya çarptım. Ve gerçekten çok hoş bir alan. Galapagos'tan biraz görüntü ekliyoruz videomuza. Hem oturma alanları var. Hem bistro masaları var. Akşam parti başladığında tabii ki bistro masalar kullanılıyor daha çok. Ve yine Kalinan Belek konseptinde
çok donanımlı, geniş bir bar misafiri bekliyor. Tabii ki konsepti marka saymaya gerek yok galiba. Şöyle biraz daha yakından İbrahim kardeşim bir kez daha gösterelim. Single maltlardan skoçlara kadar birçok viski çeşidi. Burada miksolog arkadaşlarımızın yaptığı özel kokteyller, meyve suları, tabii ki isterseniz yine çayımız, kahvemiz burada misafiri bekliyor. Şimdi barın arkasından denize doğru baktığımızda ne kadar güzel bir manzarayla sizleri beklediğini herhalde bu görüntülerle beraber ifade etmiş oluyoruz. Galapagos gerçekten çok ayrıcalıklı bir nokta. Çimlerin üzerinde de güzel sandalyeleri var. Bir de bu taraftan gösterelim Galapagos'u. İbrahim kardeşim dönelim bu tarafa doğru. Bakar mısın şu güzel görüntüye? Evet. Artık sahile geldik bu arada. Sahil diyorduk. Şezlonglar, şemsiyeler bizleri karşıladı. Burada da güzel hizmet alanları var. Mesela Yamas var. Deniz mahsulleri ürünlerini gün boyunca alakart olarak size sunan bir restoran orası. Yani biraz böyle Greek tarzında mutfağı var. Güzel mezeler sunuyor. Çok güzel karides tava yapıyorlar mesela. Yamas'ı da mutlaka işaretleyin. Denize yakın aperatif noktası. Ama birazdan yakından göstereceğim. Hani aperatif deyip geçmeyelim. Çok nitelikli menüleri var. Bunun yanı sıra sağ tarafımızda soğuk meyve ve atıştırmalıklar sunulan ayrı bir bölüm daha var. İsterseniz bir de oraya göz atalım. Efendim sahile yaklaştığımızda burada soğuk meyve, pankek veya işte bir barımız da var. Çok güzel hizmetlerin sunulduğu bir alan daha sizlere göstermek istedim. Ama daha da çok Mario kardeşimle sizi tanıştırmak istedim. Mario, Kalinan Bey'e geldiğiniz zaman sizlerin pavilyon rezervasyonunuzda, alakart rezervasyonunuzda veya özel isteklerinizde, özel mesela bir doğum günü kutlaması olabilir veya ne bileyim bir yıl dönümü kutlaması olabilir, özel bir isteğiniz var ise Mario'yu bulmanız yeterli. Ben onu Instagram paylaşımlarımda etiketliyorum. Mario aklınızda olsun. Gerçekten çok yardımcı oluyor ve tatilinize değer katacak anıları biriktirmenize yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Mario biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Tekrar denize doğru ilerlemeye devam ediyorum. Bu arada bu alanı biraz daha gösterelim. Soğuk meyve, küçük tatlı atıştırmalıklar, yani ne diyelim pankekler vesaire burada. Şu alanda çok güzel bir oturma noktası var. Yine çok şık. Aynen beklediğimiz gibi. Kalinan Bey'e yakıştığı gibi. Gayet güzel bir alan. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer isterseniz hani şezlongunuzda güneşleniyorsunuz ya. Bakın garson arkadaşımız servis yapıyor. Yani siz şezlongunuzda güneşlenirken de buradaki bazen arkadaşlarımız şezlonglarda servis yapıyorlar. İlla buraya gelmek durumunda değilsiniz. Oradan arkadaşlarımız sipariş vermeniz yeterli oluyor. Bunu bir kez daha göstereceğim size. Buradaki bardan servisiniz yapılıyor. Dondurma servisine kadar her şey var. Evet böyle. Efendim iskeleye doğru devam edeceğim ama araya yine bir görüntü daha eklemek istiyorum. Burada beach volley alanı var. Yine animasyon ekibinin programı çerçevesinde burada güzel turnuvalar düzenleniyor. Ve beyaz kumlu, ayağı yakmayan kumlarla hazırlanmış alanda beach volley oynayabiliyorsunuz. Hemen arkasında da mini futbol alanı var. Çimler üzerinde yine futbol oynamak isteyen misafirlerimiz plajda eğlenerek zaman geçirebilirler. Artık yavaş yavaş iskeleye gideceğim ama ya gözüme çarptı. Hep atlıyorum. Hep de araya laf karıştırıyorum. Kusura bakmayın uzatıyorum. Ama bakın su sporlarını göstermezsek olmazdı. Kalinan Belek'te eğer su sporlarını seviyorsanız banana, ringo, surf ders alabilirsiniz. Veya isterseniz işte yelken, katamaran gibi yine ders almak kaydıyla burada su sporlarından faydalanabilirsiniz. Tabii ki ekstra ücretli. Şimdi buradan yavaş yavaş iskeleye doğru yürüyebiliriz. Efendim Kalinan Belek'te nihayet sahile kadar geldik. Şimdi Belek bölgesinde denizin en güzel olduğu yerden bir tanesindeyiz. Elbette mavi bayraklı ve biyolojik olarak çok temiz bir deniz olduğunu ve bu yaklaşık 800 metrelik sahil şeridinde de Kalinan Belek'in birbirinden özel plaj alanları sunduğunu söylemek isterim. Şimdi bunu söylerken tabii görüntülerde de size ifade etmek istiyorum. Öncelikle ilk girdiğimiz alanda beyaz kumlar, doğal kum bizi karşılıyor. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Lütfen yorumlara mermer tozu falan yazmayın. Bakın bu kum doğal sertifikalı bir kumdur ve belli izinler dahilinde kullanılmaktadır. Ve sahile belli bir alana kadar sadece kullanım izni vardır. Kalinan Belek de bu şekilde misafirlerine ayrıcalıklı güzel bir plaj alanı sunmuş. Şimdi burada hem doğal görünümlü hasır şezlonglar var, hem minderler üzerinde yatak, çimler üzerinde yatak şezlonglar var. Biraz daha ilerlediğimiz zaman da pavilyonları göreceğiz. İskele üzerinde ve sahilde pavilyonlar var. Şimdi isterseniz denize kadar yürüyelim. Önce denizin de durumunu gösterelim size. Şöyle yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bakın beyaz kumlar palmiyelerin bittiği yerde, palmiyelerin sınırında sona eriyor.
Ondan sonra tekrar normal kumlarda sahile doğru devam ediyoruz. Her zaman yaptığım gibi sahile kadar geldik. Şimdi buradaki kum yapısını ve denizin durumunu göstermek istiyorum. Belek'te birçok yerde olduğu gibi gayet güzel kum ve yer yer minik çakıllar var. Ama denize girmenize engel bir durum yok. Sığdan derine gidiyor. Yani bakın yürüyerek denize girebiliyorsunuz. Dolayısıyla İbrahim kardeşim ayağına su girer. Çok gittin. Biraz geri gel, biraz geri gel. İstersen yüzerken çekelim, daha iyi olur. Şimdi bu sahil alanında tabii ki 2 tane de çok nitelikli iskele var. Bir tanesi benim sol tarafımda, bir tanesi de karşımda. Şimdi karşımdaki iskelede pavilyonlar var. Tamamen rezervasyonlu ve ücretli özel hizmet alanları. Oradaki pavilyonları kiralayan misafirler gün boyunca yeme içme hizmetlerini de oraya alabiliyorlar. Sağ tarafındaki pavilyon ise yine ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Yine şezlonglar, şemsiyeler ve ortasında da çok güzel bir barı var. İsterseniz buradaki iskeleyi yakından görerek turumuza devam edelim. Efendim iskeleye doğru ilerlerken dikkatimi çeken bir durum oldu. İskeleye gitmek isteyen misafirimiz hemen hemen hiç kuma basmadan odanızdan çıktıktan sonra güzel yollardan yürüyerek iskeleye kadar gelebiliyorsunuz. Ya bu arada gözüme bir şey daha çarptı ya. İbrahim biraz yaklaşır mısın? Plaj alanında ve havuz alanında güneşlenirken garson arkadaşlarımız size servis yapıyorlar. Yani siparişlerinizi, kokteyllerinizi, işte ne istiyorsanız ya da soğuk meyvenizi garson arkadaşlara söylemeniz yeterli. Onlar da servislerinizi bu şekilde hazırlıyorlar. Bundan bahsetmek istedim. Artık şu iskeleye gidelim değil mi? Kalinambele'ye ben tatile gelmiş olsam herhalde en çok zaman geçireceğim yerden bir tanesi bu iskele olurdu. Çünküsünü beraber görelim. Buyurun gelin. Çok sayıda minder yataklı şezlong var. Ve ortasında çok nitelikli güzel bir bar var. Çok da dekoratif bir görüntüsü var. Denize derinden girmeyi sevenler için çok da ideal bir yapısı var. Merdivenleri, duşları. Şimdi yakından göstereceğim size. Buyurun. Yine havuzlarda ve plajda olduğu gibi iskeleye gelen misafirimiz de şezlonglarla beraber havluları bekliyor. Bakın bu şekilde hazırlanmış Kalinan havluları. Hemen şöyle buradan ilerleyeceğim. Ve sabah saatlerine geldiyseniz şöyle bara yaklaşıp bir kahve sipariş verebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. İskelede bir yorgunluk atacağız İbrahim kardeşimle beraber. Sonra tekrar turumuza devam edeceğiz. Merhabalar. Bakın burada yüzme platformları var. Duşlar var. Bu arada karşıdaki iskelede pavilyonları bir kez daha gösterelim. Birazdan oraya da pavilyon görüntüsü alacağız. Günaydın arkadaşlar, kolay gelsin. Ekip her yerde jilet gibi. Burada da öyle. Hamdi kardeşim, Koray kardeşim kolay gelsin. Bize birer yorgunluk suyu ve kahvesi ikram eder misiniz? Şimdi ben espresso içeyim. İbrahim sen? Soğuk kahve. İbrahim ice coffee istiyor. Ben de espresso istiyorum. Yine Kalinan Belek konsepti devam ediyor. Premium marka bütün içecekler, Black Label, mojito siparişi verebileceğimizi de anlıyoruz zaten. Burada durum vaziyet böyle. Şöyle biraz daha görüntü alalım, sonra kahvelerimizi içmeye başlayalım İbrahim. İşte bu pavilyonları kullanabilirsiniz. Hemen denize çok yakın olanlar da var. Tabii ki bunların ücretlerini oteldeki misafir ilişkilerinden veya arzu ederseniz bizim ofisimizden de arkadaşlarımızdan sorabilirsiniz. Bizler de sizi bilgilendirebiliriz. İsterseniz şöyle pavilyon olduğu iskeleye doğru biraz ilerleyelim. En azından biraz görüntü paylaşalım size. Sahildekileri gördük. İskeledekileri de görelim. Sonra turumuza devam edelim. İşte pavilyonlardan bir diğeri. Burası da iskelede bulunan bir pavilyon. Yine çok sayıda iskele pavilyonu var. Aynen sahilde olanlarda gösterdiğim gibi size özel bir kullanım alanı, havlularınız, minderleriniz, mini barınız var. Ama burada farklı olarak denize daha yakınsınız. İbrahim kardeşim biraz yaklaşır mısın? Burada denize çok daha yakınsınız. Hatta denizin üzerindesiniz. Ve böyle çok güzel güneşlenme hamakları var. İskele pavilyonlar da bu şekilde. Artık sahili bitirmiş olduk. Yavaş yavaş dönüşe geçebiliriz. Hadi bakalım. İşte Kalinan Belek'te sahilde denize yakınken, deniz keyfi yaparken size tavsiye edeceğim ve uğramadan geçmeyin diyeceğim bir başka nokta Yamas'tayız. Burası bir Greek restoran. Şöyle söyleyelim. Gündüz saatlerinde deniz mahsullerinden oluşan menüleri tatmak isterseniz yine güzel kokteyller eşliğinde, güzel alkollü veya alkol içecekler eşliğinde ve bu güzel Ege atmosferinde Yamas'a gelebilirsiniz ve keyifle sahilde, denize çok yakın bir şekilde lezzetli menüleri tadabilirsiniz. Şöyle biraz dolaşalım isterseniz. Bakın masalar, sandalyeler son derece hem doğal iç içe hem de modern bir şekilde dekore edilmiş. Bütün yapı yine doğal malzemelerden hazırlanmış.
İçeri girdiğiniz zaman sahilin sıcaklığını tamamen kaybediyorsunuz. Çünkü bu alan oldukça serin. Çok da donanımlı bir bara sahip. Yine profesyonel bir ekip burada hizmet veriyor. Ve yaması da uğramadan geçmeniz gereken noktalardan birisine ekliyoruz. Tabii ki birazdan burada DJ performans da başlayacak. Hani plaja yakın olmasının getirdiği o güzel ambiyansla hem güzel müzikler hem deniz mahsulleri, Greek mezeler ve kokteyllerle tatiliniz devam edecek. İşte Yamas burası. İbrahim çok güzel görüntüler çekiyor. Ben de ona bu golf sahasının manzarasını da göstermeden Yamas'taki görüntüleri kapatmayalım diyorum. Efendim Kalinan Belek keşfimiz devam ediyor. Şimdi ben size yani otelde çok fazla sayıda oda alternatifi var, oda seçeneği var ama bir tane örnek olarak gösterebiliyorum. Sebebi de otelin tamamen dolu olması. Hani sezonun ortasında böyle bir çalışma yapınca tabii ki bazı zorluklar oluyor ama daha sonra detaylı bir oda videosunu yine sizlere sunuyor olacağım. Şimdi örnek olarak bir videoyu, bir oda videosunu size sunmak istiyorum. İbrahim kardeşim gel başlayalım. Şimdi örnek bir oda gezelim dedik. Şansımızdan Simvap Dublex bir aile odası müsaitmiş. Böyle bir odadan başlama kısmet oldu. Umarım böyle güzel bir odada konaklamak da size kısmet olur. Önce odanın en önemli özelliği olan Simvap özelliğinden bahsedelim. Tabii ki odanızdan direkt havuza çıkabiliyorsunuz. Bu odaların bir alt katında, zemin katta da Simvap odalar var. Biz şu anda birinci kattayız. Bu odanın özelliği olarak teras kısmında bir yemek masası, oturma masası, ayrıyeten 4 tane de, özür dilerim, 2 tane şezlong, bir tane de yatak minder var. Dolayısıyla dinlenmek için son derece elverişli. Şimdi yavaş yavaş odanın içine doğru gelebiliriz. Dublex odanın birinci katında bu bölümde bir oturma bölümü var. Şimdi oda son derece modern ve yeni bir oda. Dekorasyonda kullanılan renk tonları hem gözü yormuyor hem de bir o kadar rahatlatıyor. Şöyle baktığımız zaman gerek zemin rengi gri olarak seçilmiş. Diğer dekorasyon malzemelerinde kısmen zıt renkler kullanılarak çok da rahatlatılmış. Şimdi şöyle isterseniz yavaş yavaş bir gözüme çarpan özelliklerden bahsetmek istiyorum. İbrahim kardeşim şöyle bir döner misin? Odanın son derece teknik anlamda üst seviyede olduğunu göstermek için bakın burada bir master ışık ve klima yönetim sistemi var. Açtıktan sonra klimanızı ve ışıklarınızı buradan kumanda edebiliyorsunuz. Aynı şekilde banyoya girerken de odalarınızdaki başucundaki kullanımlarda da yine aynı şekilde bu elektronik sistemleri kullanabiliyorsunuz. Banyoların ayrı ayrı kapılarının olması aslında yine bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Girişte karşıda bir giyinme dolabı var ve birinci yatak odasına giriş yapıyorum. Birinci yatak odası diyorum çünkü üst katta bir yatak odası daha var. Bu Dublex Family Simvap odada. Hemen ışıkları açıyorum. Evet. İbrahim kardeşim gelebilirsin. Odanın birinci katında 2 ayrı yataklı bir bölüm var. Az önce balkondan giriş yapmıştım ya. Bu odadan da aynı balkona çıkış yapabiliyoruz ve buradan da havuza giriş mümkün. Bu odanın bütün kullanım alanı ortalama 68-75 metrekare arasında ve üst kategorideki bir oda olarak hazırlanmış. Hemen İbrahim kardeşimin arkasında bir banyo tuvalet bölümü daha var. Az önce bir tanesini göstermiştik. Hemen bunların da ışıklarını açmaya çalışalım. Şuradan. Evet. Çok güzel. Bütün ışıkları açtık ve gördüğünüz gibi tüm duş alanlarının hem ilk bölümde hem de burada ayrı ayrı kapıları ve Bulgari marka malzemeler, bunlar oda tiplerine göre değişebiliyor. Ancak her zaman en üst seviye markalar kullanıldığını söyleyebiliriz. Yavaş yavaş tekrar dönüyorum. Biraz da minibardan bahsedelim. Yine konsepte dahil olarak odalarda, özellikle Dublex Family Simvap odalarda bu konseptle bir karşılama var. Gayet güzel çerezler, cipsler, meyve çayları, Nespresso makinesi ve tabii ki Nespresso kapsülleri burada. Minibarda açtığımız zaman soğuk içecekler. Yine minibar dolabının içerisinde bizleri bekliyor olacak. Gayet güzel bir şişe şarabımız var. Biralarımız var. Ice tea'miz, kapiler ve meşrubatlar, meyveli sütler. Tabii ki atıştırmalık olarak çikolatalar, Snickers ve gofret olarak. Hepsini tek tek saymak da uzun sürecek ama şimdi burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Burası üst kategori bir oda. Odaların kategorilerine göre minibar konseptleri farklılaşabiliyor. Ama genel olarak özellikle soğutulmuş dolaptaki meşrubatların bütün odalarda standart olarak sunulduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa diğer odaları görüntülediğim zaman da bununla ilgili size bilgi vermiş olacağım. Burada gözümüzden kaçmasını istemiyorum. Tekrar dönüyoruz ama bakın 2 tane burada diyemedim bornoz var. Kalinan baskılı. Eğer bu bornozları beğenirseniz alt katta videomuz içerisinde gösterdiğimiz dükkandan bornozları satın alabiliyorsunuz. Ancak şuradaki plaj çantası
hediye. Tabii ki kasa kullanımı yine ücretsiz. Plaj çantası da güzelmiş. Göstermemi ister misiniz? Bakın. Modaya uymuşuz. Gayet güzel. Zaten içerideki dekorasyon da hani gerçekten hem göz yormuyor hem de son derece modern bir şekilde misafirlerin kullanımına sunuyor. Şimdi isterseniz bir de üst kata çıkalım. Buyurun. Bu arada şunu merak ettim. Bakın banyo setuplarında buradaki şık kutucuğu açtığınız zaman çekmecenin içerisinde diş macunlarımız ve diğer kullanım malzemelerini, banyo kullanım malzemelerini bulabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş buradan yukarı doğru çıkıyoruz ve üst kattaki yatak odamızı geziyoruz. Evet, Family Duplex Swim Up oda. İkinci kata çıktık. Burada da bir oturma bölümü karşıladı bizi. Yine bir minibar var. Aşağıdaki konseptte aynı şekilde tamamen dolu bir minibar hizmeti. Buradaki dolabın içerisinde yine soğuk içecekler var. Aşağıdaki dolapta olduğu gibi sadece Nespresso makinesi aşağıdaydı. Bir televizyon daha. Bu üçüncü televizyon bu arada gördüğüm. İlk girişte vardı, odada vardı, bir de burada var. Ve dördüncü televizyon. Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, dördüncü televizyon, evet. Ve bir başka yatak odası. Burayı da ebeveyn odası olarak düşünebilirsiniz. Bir büyük yatak var. Yine oldukça geniş bir kullanım imkanı sunuyor. Yatak başucunda gayet güzel bir çiçek dekoru var. Bahar esintisiyle. Buradaki aplikler gayet şık. Yine elektronik düzende teknolojiyle bütünleşmiş bir master ışıklandırma ve klima sistemi kullanılıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi her şeye müdahale edebiliyorsunuz başucunuzdan. Yine güzel bir manzara var. Şöyle açalım. Hemen alt kattaki havuz zaten bu odanın kullanabildiği havuzdu. Dolayısıyla oldukça yüksek tavanlı bir oda olduğunu da görmüş olduk. Tekrar dönelim. Bir banyo daha göstereceğim size. Yine Family Duplex Swim Up odada üçüncü banyo. Ama bu defa oldukça geniş bir banyo. Yine banyo bukletleri. Gayet güzel bir banyo tezgahı. Duş kısmı ve tuvalet kısmı da bu şekilde ayrı ayrı misafirin kullanımına sunulmuş. Hem sade bir o kadar da rahat kullanımlı, gözü yormayan ama nasıl söyleyelim gerçekten detaylara çok dikkat edilerek son derece kaliteli malzeme kullanarak hazırlanmış bir odaya gezmiş olduk. İşte Kalina Belek'te odaların genel özellikleri bu şekilde. Aslında odaların büyüklükleri değişebilir, genel yapıları değişebilir, özellikle değişebilir ama dekorasyon malzemeleri hemen hemen aynı. Dolayısıyla bu malzemelerin kullanımıyla alakalı siz de geldiğiniz zaman hangi odayı alırsanız alın 3 aşağı 5 yukarı aynı malzeme olacak. Sadece odaların büyüklükleri farklı olacak veya konumları farklı olacak. Bilginiz olsun. Evet, artık yavaş yavaş buradan çıkabiliriz. Oda turumuzla ilgili bir örnek odayı sizlerle paylaşmış oldum. Efendim şu anda Kalina'nın kalbi diyebileceğimiz bir noktadayız. Azur Bar'dayız. Azur Bar'ın çok güzel özellikleri var. Birincisi görsel güzelliği. Aslında buradaki manzarayı gördüğünüz zaman bir anlamda Kalina'nla bütünleşmiş görüntüleri de, simge olmuş görüntüleri de görmüş oluyorsunuz. İkinci özelliği akşam saatlerinde yine böyle saat 6 civarlarında burada canlı müzik programı başlıyor. Ve bu alanın etrafında bulunan restoranlardaki misafirler yemeklerini almaya başladıklarında aynı zamanda da müzik eşliğinde yemek almış oluyorlar. Aslında bu Kalina'da geceye başlangıcın da bir ısınma turu olarak düşünülebilir. Bir taraftan Azur Bar'dan içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Burada müzik dinleyebilirsiniz. Diğer tarafta da bakın bir tarafta ana restoran var. Bir tarafta uzak doğu alakartı var. Bir tarafta İtalyan ve beef alakartı var yukarıda. Irish Pub'ın teras kısmı var. Yani bu alanlarda oturan misafirler müzik eşliğinde yemeklerini alıyorlar. Sonrasında tabii Diamond'da şovlar onları bekliyor. Sonra da Galapagos'ta kıyamet kopuyor, parti orada devam ediyor, başlıyor. Çok ünlü DJ'ler, canlı performans gösteren DJ'ler ve dans grupları eşliğinde. Yani eğlence aslında buradaki müzikle başlıyor. Yemek yerken sizlerin kulağınız biraz alışmış, ısınmış oluyorsunuz. Sonra Diamond'da görsel şov, sonra Galapagos'ta geceyi sonlandırabiliyorsunuz. İşte burada böyle bir ortam var. Ben burada çok beğeniyorum ya. Mesela bardan kokteylinizi, çayınızı, kahvenizi veya viskinizi artık neyi seviyorsanız aldınız. Gelip şurada şöyle bilmiyorum çok keyifli olmuş. Havuzun içine gömülmüş böyle bir papatya yapısı var. Hem müziğinizi dinleyebilir hem de içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Biraz gözüme güneş geliyor. Kameraya karşı konuşurken gözlük takmayı çok sevmiyorum ama bugün ortam çok keyifli. Yorulduğumuza değdi.
touch it